Müzik, içimizdeki benliklerle çaba sarf etmeden kurduğumuz en yalın ama en derin algısal bağlardan biridir. Sözsüz bir anlaşma gibidir. Ne anlatır ne sorgular ama hisseder ve hissettirir. Müzik aracılığıyla çoğu zaman farkında bile olmadığımız bastırılmış duygularımıza dokunuruz. Eğlenmek için dinleriz bazen. Bazen yalnızca duygulanmak için. Ama her seferinde içimizdeki bir şeyin yeniden tanımlanmasına aracı olur müzik. Kimi zaman beklenmeyen bir ayrılığın ardından aradığımız tesellidir. Kimi zamansa gün boyu biriken ağırlığı üzerimizden atmak isteyen zihnin sessiz yardımcısı. Hangi amaçla seçilmiş olursa olsun, müziğin nihai işlevi çoğunlukla aynıdır. Duygusal bir tatmin ve içsel bir boşalım yaratmak. Özellikle de hüzün. İnsan yaşarken belki kelimelere dökemediği bir hüznü bir şarkının melodik ezgisinde, nakarat sözlerinin etkisi içinde tanır. Hatta bir şarkıyı ilk kez duysa bile sanki yıllardır kalbinin bir köşesinde bekleyen bir dostu bulmuş gibi olur. Sebepsiz gibi görünen ve bir ezgiyle başlayan ağlamalar yok mudur hayatınızda? Müzik, kulaklarımız aracılığıyla sadece bilincimize değil, bilinç dışının kapılarını da açan bir anahtar gibidir. Bazen melodramatik bir keman sesiyle çocukluğumuza döner, bazen bir ağıt temriniyle ölümüne yeterince yas tutulmamış bir kaybın ruhunu yeniden gömeriz. Yani müzik hiçbir çaba sarf etmeden bizleri ruhsal bir yolculuğa çıkaran bir sanattır. Zaten sanatın amacı da bu değil mi? Bedeni ruhla tanıştırıp kaynaştırmak. Peki dinlediğimiz müzikler, oluşturduğumuz playlistler psikolojimizi nasıl etkiler? İçinde yoğun keder, hüzün ve matem barındıran şarkıların dinleyicileri çoğu zaman bu duyguların etkisinde bir yaşam sürer. Bu tür müziklere ilgi duyan kişiler, zihinsel dünyalarında daha önceden kaydolmuş otoriter, yargılayıcı, kimi zaman cezalandırıcı iç seslerin etkisinde hareket ederler. Sanki içlerinde bir zorba ve bir kurban konuşur durmadan. Duygusal boşalım, yani katarsis için bu şarkılar birer araç haline gelir. Özellikle müzik dinlemek gibi pasif görünen bir eylemle duyguların dışa vurumu çok daha kolaylaşır. Ayak sallamak, ritim tutmak, başı öne arkaya sallamak. Hepsi bastırılmış duyguların beden diliyle dışa vurulmasıdır. Ve bazen bu bedensel jestler bir çığlığa ya da kendine zarar verici davranışlara dönüşebilir. İşte bu nedenle hangi müzik türüyle nasıl bir bağ kurduğumuz yalnızca müziği değil, kendimizi ifade ediş şeklimizi de belirler. Klişe olsa da şu cümle çok doğrudur. Müzik evrensel bir sanattır. Daha önce kanalda Duygulara Göre Okuma Rehberi isimli 2 bölümlük bir seri paylaşmıştım. Orada da Amerikalı psikolog ve mikro ifadeler uzmanı Paul Ekman'ın global olarak 6 temel duyguyu tespit ettiğini ve her birimizin bu 6 temel duyguyu yaşarken özellikle mikro ifadelerinin hemen hemen aynı olduğunu bulduğundan bahsetmiştim. Bu duyguların da sırasıyla mutluluk, üzüntü, korku, öfke, tiksinti ve şaşkınlık olduğunu sıralayarak konuyla ilintili olabileceğini düşündüğüm kitaplardan örnekler sunmuştum. Ayrıntı isteyenler ilgili içeriği kanalda bularak dinleyebilir. Bu ortak duygular müzik gibi evrensel bir sanatla buluştuğunda global olarak insanın duygulanımı da muhtemelen birbirine paralellik gösterecektir. Elbette yaşanan coğrafya ve içinde bulunulan kültürel etkiler davranışları etkiler ama duygular öyle değildir. Misal, Anadolu kültürünün temel taşlarından biri olan Türk halk müziği motifleri daha çok acıyı veya hüznü uzun hava ile sözden çok ağıt misali dışa vurum yapar. Ezgileri ağır tempoda, sözleri kısa ama duygusu uzun bir arınma ile yaşar duygusunu. Afro-Amerikan müzikleri blues ve caz da kendi motifleriyle yapar bunu. Blues adeta köleliğe bir karşı çıkış ve yaşanan acıyı dile getiriliş şekliyle. Caz ise içinden nasıl geliyorsa öyle doğaçlar acıyı, sevinci veya hüznü. Elektronik müzik kişinin kendine ve topluma yabancılaşmasını vurgularken, rock müzik yine farklı alt türlerine göre sırasıyla hüznü, isyanı, mücadeleyi ifade etmeye çalışabilir. Yine çeşitli düşünsel ve zamanla dini bir pratik haline dönüşen Budizm, Hinduizm, hatta İslamiyet içerisinde yer bulmuş tasavvuf içerikleri de kendi tarzında yaptığı müziklerle bir arınma ve dönüşüm ritmi yakalamaya çalışır inananların üzerinde. Öyle ki insanların playlistlerine bir göz atarak o kişi hakkında ortalama bir bilgiye sahip bile olabiliriz. Bir insanın playlistine baktığımızda sadece onun neyi sevip sevmediğini değil,
neye ihtiyaç duyup duymadığını da görebiliriz. Sürekli melankolik parçalar dinleyen biri, duygularıyla yüzleşmek istiyor olabilir. Ayrılık şarkılarına takılı kalmış biri, zihinsel olarak hala geçmiş bir ilişkide yaşıyor olabilir. Sözsüz ve enstrümantal müziklerle dolu bir liste, zihinsel gürültüsünü susturmaya çalışan bir ruhun izlerini taşıyabilir. Sert ve agresif metal parçalar, belki de bastırılmış bir öfkeyi dışa vurmanın başka bir yolu olabilir. Müzik dinlemek bir nevi, bak ben ne yaşıyorum, neler hissediyorum demenin başka bir yoludur. Aynı soruları film izlerken ya da kitap okurken soramayız. Çünkü izleme keyfi ve okuma pratiği müzik kadar bireysel duygularla yüklü değildir. Müzik dışarıdan duyulan bir ses olsa da içeride hissedilen duygularla öznel bir hale gelir. Ve evrensel duygular sayesinde müzik de evrensel bir sanata dönüşür. Başka bir Akıl Fikir Gezegeni bölümünde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.